Ee, Değerli katılımcılar, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün çok değerli uzmanlarla birlikte karbon 101 konusunu ele alıyor olacağız. Karbon piyasaları, yeşil enerji sertifikalarındaki gelişmeler, onun dışında karbon vergisi, sanayi kuruluşları bu gibi düzenlemelerden nasıl etkileniyorlar? Avrupa Birliği ve dünyada son gelişmeler neler? Ülkemizdeki mevzuatlarla ilgili neler yapılıyor? Bu gibi konu başlıklarını detaylarıyla tartışacağız. Bu tabii ki bir Karbon 101 webineri olduğu için öncelikle genel bir girişle başlamak istiyoruz. Sözü ben burada Mehmet Bey'e vermek istiyorum. Mehmet Bey, karbon piyasaları deyince neyi anlamamız gerekiyor? Neden bu yeşil enerji sertifikaları, emisyon ticaret sistemi gibi uygulamalar son dönemde giderek popülerleşmeye başladılar? Ve bugüne nasıl geldik? Bununla ilgili sizden kısa bir özet alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gökberk Bey. Webinarda bulunan değerli izleyenler hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Farklı sektör ve farklı yetkinlikte birçok katılımcı aramızda bulunmakta. Sizlere sahada karşılaştığımız müşteri ve iş görüşmelerinde merak edilenlerin de derlediğimiz bir sunum da yapmak istiyorum. Ayrıca diğer konuşmacı arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Evet, şimdi emisyonlar, çevre, sürdürülebilirlik, yenilenebilir gibi kavramlar önümüzdeki 50 yılın hem ülkeler bazında hem sivil toplum örgütleri bazında çokça bahsedeceği politikaların en başında geldiği zaten hep nitelendiriliyor. Bu konuda da yine bahsettiğimiz gibi ülkelerin veya sivil toplum örgütlerinin, birliklerin bazı ele aldığı kurallar, yasal zorunluluklar var. Şimdi biz o gerekliliklerden ziyade, biraz sonra zaten daha derinlemesine gireceğiz. O gerekliliklerden ziyade neye temellendiriyorlar? Bu sera gazını biz niye ölçüyoruz? Neden zorunlu tutuyoruz? Konusunda sizin de bahsettiğiniz gibi cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle webinarımızın da ismine uyacak şekilde temelden gibi giriş yapalım. Çok kısaca. Sera gazı biliyorsunuz hem doğal hem de insan kaynaklı olup atmosferdeki radyasyonu emen ve tekrar yayan gaz oluşumları anlamına geliyor. Ve karbon ayak izi de bu insan faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı faaliyetlerinden salınan gazların karbondioksit temelli çevirerek, yani biraz sonra yine 7 tane sera gazından bahsedeceğiz. Bunu karbondioksit eşdeğerli ölçtüğü bir birim. Buna karbon ayak izi deniyor. Buradaki birimi de kilogram veya ton karbondioksit eşdeğer olarak kabul ediliyor. Ve burada Kyoto protokolü ve GHG sera gazı protokolü bir temel oluşturuyor ve ülkeler ilk başta aslında duyduğu Kyoto protokolü vesaire gibi Birleşmiş Milletler'in sonraki panellerinde bunu çokça duydular ve burada 7 tane sera gazı belirlediler. Burada ekranınıza gelen sera gazlarında karbondioksitten sağa doğru gittikçe hem gazların tehlikeliliği artıyor hem de doğada bulunan aslında oranları da düşüyor. En fazla bizim karşımıza karbondioksit ve metan çıkıyor doğada. Yaklaşık %75 doğada karbondioksit var. Metan da %15 desek sırf bu iki gaz zaten %90'ını oluşturuyor. Ama sağdakilerin de yok sayamayacağımız derecede tehlikeli kimyevi atıklar olduğunu da söyleyelim. Ve bu karbon ayak izi biriken sera gazları iklim değişikliğine yol açıyor diyoruz. Peki iklim niye değişiyor? Yani şu an yavaş yavaş neden kural konduğuna doğru hareket ediyoruz. Sera gazı, karbon ayak izi, iklim değişiyor ve insanoğlu ne yapabilire doğru bir cevap vermek istiyorum. Burada sanayi devriminden bu yana sağ tarafta görmüş olduğunuz grafikteki mutlak sapmaları görüyorsunuz ve yaklaşık 50 yıldır azalmayan, aksine bir artış görülen bir grafik var ve yaklaşık 1 derecenin de üstünde. Amaç da zaten bunu daha da minimize edip o sıfır barına aşağı doğru indirmek. Ve bu iklim değişikliğinde konuşulan başka teknik terimlerden biri de karbondioksit konsantrasyonudur. Şimdi değerleri bilerek vermek istiyorum. Şu yüzden buradaki görmüş olduğunuz 421 ppm sanayi devriminde 300 ppm'den 421'e çıkıyor. Yani bu şu demek. Doğadaki o gaz moleküllerinin 10 binde 3'ten 10 binde 4'e çıktığı için biz bu önlemleri alıyoruz. Rakamlar küçük ama etkileri çok büyük. Ve bu kapsamda da iklim değişikliği oluyor. Biz ülkemizde yaşadığımız sorunları ard arda sıralayabiliriz. Son zamanlarda hepimizin hafızasında taze. Türkiye'nin en büyük kara yangını olarak gerçekleşen Manavgat ve Marmaris yangını var. Ve akabininde yine peyderpey gerçekleşen Kastamonu'dan tutun Sinop, Ordu, Giresun, Rize bu taraftaki ani sel felaketleri. Sonra geçtiğimiz yıllarda yine Isparta'da karşımıza gelen o kar yağışı, yani birkaç haftalık kar yağışının bir güne birkaç saate sığması. Bunlar aslında hep iklim değişikliğinde bizim de ülkemizin ne yazık ki nasibini aldığı anılar olarak bizim hatıramızda yer alıyor.
Buradaki karbon salımının nicelik olarak ise o 1 derece Paris İklim Anlaşması'nda 2 dereceyle sınırlandırıldık diyoruz. Ve 1,5 derecede iyi niyet göstergemiz var. Şu an o nerede diye düşünecek olursak 1,1 derecedeyiz. Yani 2 derece 0,9 derecemiz kaldı. Ondan önce de 1,5 dereceye birkaç tonluk karbon salınımı var. O karbon ton salınımını da sayıya dökecek olursak 1 katrilyon ton karbon yaklaşık 1 derece arttırıyor. Ve 400 trilyon tonluk bir daha artış olduğu zaman 1,5 dereceye ulaşmış olacağız. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu hani birazcık kötü senaryo çizmekten ziyade hep böyle negatif gibi konuşuyoruz. İnşallah bunun üstesinden gelir alınacak tedbirlerle birlikte. Bu öyle ha deyince olacak bir süreç de değil. Şu an dünya yaklaşık 55 bin megatonluk karbon salınımı var her yıl. Yani 400 trilyon ton demek birazcık uzun vaktimiz var. Yani önlem alıp harekete geçmek için hala geç demek değildir. Ben bu karbon salınımı biraz şeye de benzetiyorum. Teşbihte hata olmasın. Şeker hastalığına. Şimdi adı şeker ama hastalık biraz da şey negatif. Şimdi onu anlatıyoruz. Ama aynı zamanda ne derler? Şeker hastaları sağlıklı yaşarlar, uzun yaşarlar. Neden? Diyete dikkat ederler. Şimdi karbon salınımı da evet kötü ama çözümlerini üretince daha sürdürülebilir, kalacak nesillere daha güzel bir inşallah dünya bırakacağız. Burada IPCC raporunun belli kıstaslarda sunduğu, belli duraklarda sunduğu kayıplar, dikkat edilmesi gereken unsurlar var. 1,5, 2 ve 3 derecedeki azalmalar veya artmalar, felaketleri aslında burada dikkat çekmek istemişler. Biz en yakından 1,5'tan hızlıca ben bu örneklerimi vereyim. Biyoçeşitlilik kaybı eğer 1,5 derecelik bir artış olursa %14 azalacak. Kuraklık yaklaşık 1 milyar insan etkilenecek. Gıda güvenliğini bu sağlamamız gereken maliyet 63 milyar doları bulacak. Yangınlar özellikle okuduğumuz makalelerde ve direktiflerde herkes Akdeniz Havzası'nı işaret ediyor ve biz de Akdeniz ülkesi olarak dikkat etmemiz gerekiyor. %40 ve %54 yangın artışı. Demin verdiğim Marmaris örneği gibi aslında Manavgat Marmaris örneği. Ekstrem sıcaklıklarda ise yani bir yılda 35 derece üzeri gün sayısı yaklaşık 45 ile 58 kez artacak. Ekstrem sıcaklık dalgaları 2 veya 4. Hatta geçen sene yine bir şey daha öğrendik. El Niño sıcaklık dalgası gibi. Muhtemelen bunları kastediliyor. Birkaç kere daha bunları yaşayacağız. 2100 yılındaki deniz seviyesindeki artış ise yaklaşık 50 santim. Sel felaketine maruz kalacak nüfusun artış oranı ise %24. Yine sel felaketi bölgesinde olduğumuzu da dikkatinizi çekmiştim. Burada yine gayri safi ile aslında doğru orantılı bir grafik var. Yani gelişmiş ülkelerin karbon salınımı daha fazla. %84'ünden bu G20 ülkeleri sorumlu. Türkiye ise bunların arasında 16. sırada. Görmüş olduğunuz tabloda Çin ve Amerika zaten yaklaşık yarısını oluşturuyor. %44, %50 diyebiliriz. Yani diğer ülkeler buradaki pastada daha düşük bir payı var. 2022 verisine geldiğimizde bu senaryo yine değişmiyor. Türkiye yine %1'lik senaryoda yer alıyor. En fazla salınım yapan 5 ülke sırasıyla Çin, Amerika, Hindistan, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesini beraber sayıyorlar ve Rusya. Türkiye ise dediğim gibi bu pastada %1'lik bir payı var. Paris İklim Anlaşması ile 197 ülke niyet beyanı belirtmiştir. Türkiye ise referans senaryodan azaltım metoduyla %21'lik bir karbon emisyon salınımı öngörüsü bulunarak da niyetini belirtmiştir. Ve karbon nötr hedefi de 2053 yılı olarak belirlenmiştir. Burada maviyle görmüş olduğunuz referans senaryosu, yeşille görmüş olduğunuz azaltım senaryosudur. Türkiye yaklaşık 550-600 milyon tonluk salınım yapmaktadır yıllık. Bu grafik güzel bir grafik. Sektör bazlı aslında girişimlerin nereye de kanalize olacağını, yatırımların nereye olacağını da anlatan bir grafik. Burada genelden özele doğru dış halkalar özel sektörleri ifade ediyor. En fazla karbon emisyonu enerjide var. Sonra tarımda, sonra endüstriyel ürünlerde, sonra ise atıklarda. Burada dikkatinizi çekmek istediğim enerjide karayolu taşımacılığı en fazla salınımı yapan ki etrafımıza bir bakalım hem ülkeye hem dünyaya. Ne yapılıyor şu an? Elektrikli arabalar yapılıyor. Elektrikli kamyonlar alıyor. Lojistikler yapılıyor. İpek yoluna ziyade daha çok işte Asya Pasifik'ten Avrupa'ya doğru bir yol çizmek istiyorlar. Daha fazla karayolu taşımacılığı ile alakalı. Elektrikli şarj istasyonu girişimleri bulunuyor ülkemizde ve dünyada. Yani burada ne tarafa kanalize olacağını da bu grafik çok güzel anlatmış. Peki tarım hayvancılıkta burada daha fazla hayvan ve gübre. Mesela hepimiz okumuşuzdur. Yine yapay et. Yapay et söylerken bile işte buradaki dayandırdıkları unsurlardan sera gazı emisyonu. Sonrasında atıklarda ise çöp toplama yerleri.
Endüstride ise çimentonun hazırlanışı, kullanımında ortaya sunduğu sera gazı diyebiliriz. Gökberk Bey, bu ilk sorunuzu detaylı bir şekilde cevapladığımı düşünüyorum. Baştan sona kadar. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler Mehmet Bey. Şimdi bir taraftan yayınımız YouTube üzerinden de devam ediyor. İki yayını birden organize edecekken ben o yoğunluk esnasında katılımcıları tanıtmayı unuttum. Afflarına sığınarak şimdi Mehmet Bey'e teşekkür ederken kendisinin de ATP Greenex'te ürün müdürü olarak aramızda olduğunu söylemek isterim. Şimdi sözü Mert Bey'e vermek istiyorum. Kendisi Sefaş Akıllı Çözümler'de özel müşteriler yöneticisi. Mert Bey, şimdi güzel bir giriş yaptı Mehmet Bey. Genel hatlarıyla çerçeveyi oluşturdu. Sorunlarımızı görmemizi sağladı. Bu anlamda bakacak olursak özellikle Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde ciddi düzenlemeler ve mekanizmalar geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de karbon düzenleme mekanizması, zaten hepimizin bildiği ve bu webinlerin devamında paylaşacağımız konulardan bir tanesi. Buradaki politikalarla ilgili de bilgi almak açısından size dönmek istiyorum ve Türkiye'yi de sormak istiyorum. Dolaylı olarak sanayi kuruluşlarımız ve özellikle elektrik sektörü bu alanda nasıl bir strateji geliştiriyorlar diye de size sormuş olayım. Buyurunuz. Ben de öncelikli olarak herkese selamlarımı sunuyorum. Gökberk Bey, bu güzel etkinlik için de tekrar Ediler'e teşekkür ederiz. Ben ABD'de ve dünyadaki çalışmalarla ilgili şundan bahsetmek istiyorum. 1979 yılından beri aslında bilimsel verilerin toplanması ve bir takım eylem stratejilerinin oluşturulmasından sonra ilk somut adımın 1997 Kyoto Protokolü ile atıldığını söylemek mümkün. Burada da aslında amaç sera gazı yoğunluğunun iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktı. Sürecin devamında tabii ki bir takım uygulama ve yeni yükümlülükler bizleri karşıladı. 2016 yılında Paris Anlaşması yürürlüğe girdi. Paris Anlaşması'nda da küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutulması hedefleniyor. Hatta mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırılması da bu anlaşmayla birlikte hüküm altına alınmış oldu ki az önce Mehmet Bey de detaylıca bahsetti. Bize küçük gözüken bu sıcaklık artışlarının ekolojiye ve insanlığa ne gibi zararları olduğunu da detaylıca görmüş olduk. Sürecin devamında bir de Avrupa Yeşil Mutabakatı 2021 yılında biliyorsunuz kabul edildi. Burada da 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla net sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltmak gibi çok güçlü bir hedef belirlendi ki 55'e uyum paketi veya Fit for 55 diye literatürde karşılaşabilirsiniz bu konuyla alakalı. Avrupa'nın 2050 yılına kadar dünyanın karbon nötr ilk kıtası olması en önemli hedeflerden bir tanesi. Az önce sizin bahsettiğiniz emisyon ticaret sistemi, 3 milyar ağaç dikilmesi 2030 yılına kadar ve yenilenebilir kaynaklarından üretilen enerjinin %40 oranlarına getirilmesi en önemli hedeflerden bir tanesi. Tabii bu Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yürürlüğe girmesinin ardından birçok sanayi kuruluşu, başta ülkeler, hükümetler ve birçok sanayi kuruluşu bunlarla ilgili stratejilerini hız kazandırdı. Özellikle elektrik, demir, çelik, çimento, alüminyum, gübre ve hidrojen gibi sektörler 2023 yılı itibariyle bu konudaki sınırda karbon vergisiyle ilgili uygulamalara tabi olmaya başladı. 2027 itibariyle de tüm sektörlerin bu sınırlamalara dahil olmasını bekliyoruz. Ülkemiz de bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2021 yılında Paris Anlaşması resmi gazetede onaylandı ve yürürlüğe girdi. Bizim de biliyorsunuz bir karbon nötr olma hedefimiz var 2053 yılına kadar. İşte Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte özellikle iklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla adaptasyonla alakalı yol haritaları belirlendi. Özellikle sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, enerjinin arz güvenliği, sürdürülebilir tarım gibi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular hayatımızda önemli yer edinmeye başladı. Bunun için de özellikle bizim de şu anda sektörde çok karşılaştığımız demir, çelik, kimya ve otomotiv sektörleri, tekstil sektörlerini de buna ekleyebiliriz. Karbon azaltımı ve enerji verimliliği stratejileriyle ilgili önemli çalışmalar yapmaya başladılar. Aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir üretim süreçleriyle alakalı, atık yönetim süreçleri, geri dönüşüm projeleri gibi alanlarda Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarının çok somut adımlar attığını görmekteyiz. Ayrıca ülkemizde de ulusal enerji ve çevre politikaları, sanayi sektörü de bu anlamda önemli stratejiler belirliyor. Örnek daha yeni yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 ve 2028 stratejik planında da özellikle
karbon ve enerji verimliliği, sürdürülebilirlikle ilgili önemli planlar mevcut. Son olarak elektrik sektöründeki uygulamalara da değinmek istiyorum. Tabii burada konu karbon azaltımı, sürdürülebilirlik ve çevre gibi konular olunca özellikle elektrikle ilgili işletmelerin veya sanayi kuruluşlarının yaptığı en önemli uygulamalardan bir tanesi yenilenebilir enerji santrali. Kendi tükettikleri enerjinin büyük kısmını yenilenebilir enerji santralinden karşılama gibi stratejiler geliştiriyorlar. Bunun dışında akıllı şebekeler, enerji depolama sistemi ve kullandıkları elektrikli araçları gerek taşımacılıkta olsun gerek fabrika içinde kullandıkları forklift gibi ekipmanlar olsun. Bunların elektrikli araçlara dönüştürmek gibi önemli uygulamalarda bulunuyor şu anda. Özellikle de ülkemizdeki işletmeler ve biz her zaman söylüyoruz sunumun devamında da detaylıca bu konuya değineceğim. Enerji verimliliği olmazsa olmazımız. Aslında sürecin yani burada maddelerde en altta yer alıyor ama sürecin ilk adımı olarak enerji verimliliğine değinmeden olmaz. Önce verdiğimiz hizmeti veya ürettiğimiz ürünü daha ne kadar az enerji tüketerek sağlayabilirsek ondan sonra bu adımları atmak çok daha anlamlı ve faydalı olacaktır. Umarım ilk sorunuza güzel bir cevap vermişimdir. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkürler Mert Bey. Yani güzel bir çerçeve oturttuğumuzu düşünüyorum bu aşamada. Şimdi sözü Erbil Hanım'a vermek istiyorum. Kendisi İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji Şube Müdürü olarak aramızda. En çok aslında sanayi tarafında onun diyeceklerini merak ediyoruz. Bizim sanayi stratejimiz bu süreçlerden nasıl etkileniyor? Sınırda karbon düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi sektörlerimiz daha fazla etkilenecek, hangi sektörlerimiz daha avantajlılar, bunun ekonomik maliyetleri neler olacak, hukuki düzenlemeler neler olacak? İlk başta genel bir giriş yapalım, hukuki düzenlemeleri ikinci turda detaylıca konuşuruz. Burada olmak çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Aslında çok güzel konuları birbirine bağlaya bağlaya gidiyoruz. Mert Bey'in bıraktığı yerden ben devam ediyor olacağım. Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizması çok fazla dile getirildi. Karbon kaçağının önlenmesi amaçlanıyor sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla. Çünkü biliyoruz ki emisyon ticaret sistemi Avrupa Birliği'nde zaten 2005 yılından beri devam eden bir süreç. Yani orada bir karbon ticareti 2005'ten beri devam ediyor. Ama Avrupa Birliği dedi ki benim kıta sanayim bu maliyete katlanırken dışarıdan gelen ürünler üzerine böyle bir maliyet yok. Bu haksız rekabet benim sanayimin başka ülkelere gitmesine neden oluyor. Böyle bir amaçla aslında sınırda karbon düzenleme mekanizması başladı. Geçiş dönemi 1 Ekim 2023 raporlama yükümlülüğünü içeren bir süreçten bahsediyoruz. Evet, raporlama yükümlülüğü başladı. Bir communication template dedikleri Excel formatı var. Bu zorunlu değil. Hani bu format tavsiye ediliyor ama şu anda biz eğitimlerimizde de bu formatı kullanarak bir raporlama yapılmasını salık veriyoruz ve uygulama dönemi de 1 Ocak 2026 itibariyle başlayacak. Uygulama dönemi ne demek? Hem karbonun maliyetlendirilmesi hem de artık doğrulama sistemine geçiyor olması. Şunun altını çok net çizelim. Avrupa Birliği'ndeki aslında ithalatçılar sorumlu ve onlar üzerinden bu karbon sertifikaları alınıyor olacak. CBAM sertifikaları. Avrupa Birliği biraz sonra 2. ve 3. bölümlerde de ülkemizdeki ulusal emisyon ticaret sistemi ile ilgili çalışmalardan bahsedeceğim. İşte tam da burada aslında bir bağlantı var. Çünkü Avrupa Birliği ETS'ini uygulayan veya benzeri bir karbon fiyatlandırma mekanizması olan ülkelerde aradaki fark kadar aslında bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bizim ulusal en sonda söyleyeceğimi belki en başta söylemeliyim. Ulusal bir emisyon ticaret sistemine sahip olmamız çok önemli. Bunu da ikinci tarafta söylüyoruz zaten. Evet 6 tane sektör var ama bizim ihracat değerlerimize baktığımızda demir, çelik ve alüminyum elbette radarımızda olması gereken 2 sektör. Diğerleri de gübre, çimento. Burada mesela demir, çelikte 6 milyarlık, alüminyumda 3 milyar dolarlık bir ihracat potansiyelimiz varken gübrede biraz daha az görüyoruz bunları. Totalde zaten bizim ihracatımız %42 düzeyinde Avrupa Birliği'ne. Peki nasıl hesaplanıyor? Aslında biraz karmaşık ama genel itibariyle baktığımız zaman biraz önce altını çizmeye çalıştığım o kendi sanayisini korumak istemesinden dolayı emisyon ticaret sistemini başlattığı zaman bir takım karbon sertifikaları ücretsiz tahsis etti. Bazı sektörlere ücretsiz olarak kotalar verdi. Dolayısıyla 2026 ve 2034 döneminde fiyatlandırma farklı çalışacak.
Neden 2034? Çünkü 2034'ten sonra artık bedelsiz tahsisat, ücretsiz tahsisatlar yok. Kaldıracak 2034. Hatta bunu aşamalı aşamalı yapacak. Örnek değerler üzerinden gidelim. Bunlar tamamen afaki değerler. İthal edilen ürünü üreten tesisi gerçekleşen emisyon değeri. 1 ton ürün üretiminde salınan karbondioksit eşdeğer miktarı. 1 ton ürün için 2 ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu düşünelim. Buradan ücretsiz tahsisat miktarını çıkaracak. Yani Avrupa Birliği'nde ücretsiz tahsisat varsa o ürün için bu değeri çıkaracak ve ne kadar ithal ettiyse ton üzerinden onu çarpacak. Sonrasında da ETS'sindeki ortalama haftalık fiyat üzerinden mesela 1 tonu 100 avro gibi düşünürsek bir mali yükümlülüğü çıkarmış olacak. Peki burada hani ulusal ETS'miz önemli dediğimiz nokta ne? Burada bizim ihracatçımızın veya üçüncü taraftaki bir ülke sanayisinin o ülkeye ait ödediği bedeli de burada çıkardığı zaman 2034'e kadar olan hesaplamayı görmüş oluyoruz. Peki 2034'ten sonra ne olacak? Biraz önce söylediğim ücretsiz tahsisat artık işin içinde olmayacak. İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 23-30 stratejisinde de sanayi için verilen öneriler aynı. Yani yol haritası aynı. Zaten aklın yolu bir. Hani yapmamız gerekenler çok basit. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Hesaplama hiçbir şey değil. Yani hesaplamayı herkes yapabilir. Ama günün sonunda rekabette başarılı olabilmemiz için bizim karbonu düşünmemiz lazım. Yani karbon değerimizi düşürmemiz lazım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Avrupa Birliği'ndeki ithalatçı karşısına 2 tane ürün geldiğinde ürüne gömülü emisyonlar diye geçiyor zaten. Kapsam 1 ve kapsam 2 üzerinden hesaplanıyor. Kapsam 2 de zaten elektrik satın alınan elektrik üzerinden ama 2026'dan sonra sadece çimento ve gübre için zaten kapsam 2'yi tutacakları için biz aslında ürüne gömülü emisyonları azaltmak durumundayız. Dolayısıyla tedarik zincirimiz boyunca bizim bunu azaltmamız lazım. Dediğim gibi Avrupa Birliği'ne 2 tane ürün gitti. Karbon oranı hangisi daha düşükse Avrupa Birliği onu alacak. Burada enerji verimliliği evet Mert Bey'in dediği gibi çok önemli. Önce enerji verimliliği yapacağız ki biz potansiyelimiz yani bir enerji ne kadar tasarruflu kullandığımızı bir görelim. Ondan sonra yenilenebilir enerji yatırımlarını yapacağız. Yenilenebilir enerji yatırımları, en iyi teknolojileri kullanarak üretim süreçleri, tedarik zincirimizde daha düşük karbon oranları, geri dönüşüme çok önem vermeliyiz ve uzun vadede de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hatta gelişmekte olan çığır açan teknolojilere. Ama biz uygulamada şunu görüyoruz. Veri artık altın çağını yaşıyor. Veri kontrolü çok önemli. Yani tedarikçinizden veri toplamak çok zor olacak ve dolayısıyla da sanayimizin aslında veri kontrolüyle ilgili de aksiyon alması gerektiğini düşünüyoruz. SKDM'nin ülkemiz sanayisine etkileriyle ilgili bir çalışma var. Avrupa Birliği Yatırım Bankası ve bakanlığımızla birlikte yapılan. Günün sonunda 2 tane senaryo çalışıldı. Bir ulusal ETS'miz olduğu senaryo, bir de olmadığı senaryo. Bu durumda 2 milyarlık bir SKDM 150 avro bölü tonluk bir değer üzerinden 1 milyara kadar düşebiliyor. 3 alanda etkilerine baktığımız zaman eğer biz ulusal bir ETS'miz olmazsa ekonomimizde binde 4'lük bir kayıp olacağı öngörülüyor. Onun dışında da eğer olursa 50 avroluk bir değerle %1'lik bir artış yine öngörülüyor. Ama emisyon tarafına baktığımız zaman da ki ETS'nin önemli bir amacı da teknolojilerin kullanılmasıyla bu ticaret cap and trade'deki o maliyetlere katlanmamak uğruna teknoloji yenilenmesi üzerinden bir emisyon azaltımı da uzun vadede hedeflendiği için emisyonda da 75 avro ve 100 avro üzerinden bir değer gündeme geldiğinde 20 ve 50 avro üzerinden bir değer meydana geldiğinde %14 ve %23'lük bir düşüş görülüyor. Ulusal mevzuatı sanırım 2. bölümde anlatıyor olacağım. Ben burada isterseniz bırakayım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Erbil Hanım. Şimdi sanayimize de girmişken aslında 3 noktaya değinmiş oldunuz ne yapılabilir tarafında. Bir tanesi verimliliği arttırmak, diğeri Ar-Ge'ye yatırım yapmak, üçüncüsü de daha fazla verimizi toplayabilmek, onu iyi şekilde işleyebilmek. Dolayısıyla burada sınırda karbon düzenlemelerinde emisyon hesabı ve raporlamalar önemli rol oynuyor olacak.
Bu tarafa baktığımızda Mehmet Bey, siz bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Farklı sistemler de burada devreye giriyor. Bununla ilgili nasıl adımlar atılıyor ve şu anda hangi çalışmalar yapılıyor? Geri görüşleri sizden almak isterim. Çokça sahada ziyaret gerçekleştiriyoruz. Belli başlı işte kamu kurumlarıyla, bakanlıkla, daire başkanlıklarıyla veya işte gerekli kanaat önderleriyle, odalarla görüşmeler yapıyoruz. Bunlardan derlediğimiz konularla alakalı bir çıkarım yaptık. O çıkarımı söyleyelim. Ben size sunumun devamını yansıtayım. Burada Erbil Hanım'ın bahsettiği veri altın çağını yaşıyor. Yani İstanbul Sanayi Odası'ndaki bir bilirkişinin bu cümleyi kurması aslında çok temel anlamda hepimizin dikkatini oraya çevirmesi lazım. Çünkü biz de sahadan şimdi örnek vereceğim. Gerçekten sahadaki o milyon euroluk belki de cirolara sahip patronlar veya genel müdürler bu konuda veriye hakim olmaya çalışıyorlar ve şu an zorlanıyorlar. Ama bu kötü bir şey değil. Yeni başladık zaten. Sadece sistemdeki açığı tespit etmiş oluyoruz böylelikle. Şimdi burada emisyon hesabı ve yine sertifikalara da değinecek olursak, hani sertifikalarda bunun bir iyileştirme projesi olarak hani verimlilik vesaire gibi. Sonuçta bir ihaleye girince bunun bir puantajı vesaire de oluyor. Bir skoru oluyor. O yüzden sertifikaya da burada değinmek istiyorum. İkisini bir arada cevaplayayım. Neden tercih ediliyor? Şimdi bir tanesi yasal zorunluluk. Arkadaşlarımız da bahsetti. İşte sınırda karbon mekanizması bu zorunluluklardan biri. Ülkelerin veya Avrupa Birliği gibi toplulukların zorunlu taleplerinden dolayı bunu istiyor kullanıcılar, sanayiciler diyelim. Müşteri veya yatırımcı talepleri. Burada yine ihracat yapılan veya sipariş veren firmaların talepleri. Yurt içi olur, yurt dışı olur. Çünkü bir talep oluşturuyorlar. Bir ihalede, idari ve teknik şartnamelerinde örnek veriyorum kreş yazıyorlar, kadın istihdam yazıyorlar, yenilenebilir enerji yazıyorlar, karbon emisyondaki projelere katılabilirliği yazıyorlar. Bu şekilde bir talep oluşuyor. Üçüncüsü finansal raporlama talebi. Borsa İstanbul, yine ülkemize örnek verelim. Borsa İstanbul'da sürdürülebilir endeksinin değerinin oluşturulması var. Buna göre hisse senetleri değerleniyor. Buna göre yeşil fonlara katılım oluşuyor. Biz ülkemizde de şu an burada biliyorsunuz dünyada zaten hep konuşulan konulardan biri sıcak kaynağı likiditeye ulaşma sorunu. Burada yeşil fonlarla buna katılmaya çalışılıyor. Bu raporları oluşturarak. Kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz alan ise biliyorsunuz şirketlerin bütçeleri oluşturulur. Eğitim vesaire gibi sosyal sorumluluk bütçeleri de vardır. Buradaki bütçelerini daha fazla buraya ayırmaya başladılar. Bu konuda geliyorlar. Beşincisi pazarlama. Benim bir ürünüm var ve bu ürünü yeşil ürün haline getirerek, tabii greenwashing'i, yeşil yıkamayı dışarıda bırakıyoruz. Gerçek anlamda sindirmiş bir üründen bahsediyorum. Yeşil ürüne çevirerek bunu pazarlama faaliyeti. Mesela örnek verecek olursak bu sıkça da önümüze gelecek çünkü yani aldığımız ayakkabıdan gittiğimiz etkinliklere kadar. Ben diyelim ki Yeşil Otel'im. Yeşil Otel şunu yapacak. Diyecek ki diyelim o büyük yine finansal raporlama oluşturmuş bir şirket. Diyecek ki ben yıl sonu etkinliğimi, işte bayi toplantılarımı vesaireyi bir otelde yapmak istiyorum ama benim gibi anlayışlı, vizyonda olan bir otel arıyorum. Aa diyecek Yeşil Otel vardı. O pazarlama faaliyetlerinden bir gelir elde etmeye çalışma. Bu da şu an sıkça karşımıza çıkıyor. Altı kurum imajı. Köklü şirketler bu stratejik planı sonuçta nesilden nesile gidecek bu çevre, ekonomi, sosyal sürdürülebilirlik amaçları diyoruz. Bu yüzden kurum imajına yedirip bunları sindirip bir kültür haline getirmeye çalışan şirketler olduğunu görüyoruz. Yedincisi zorunlu veya gönüllü sera gazı emisyon azaltım kampanyaları. Bu dünyanın her yerinde, genelde Afrika'da şu an oluşuyor. Dünyanın her yerinde bu projeleri destekleyip veya kendi ülkemizde de olabilir, bunu bir sertifika programına dahil edip bir gelir elde etme yoluna gidiyorlar. Bunun için de tercih edenler var. 8 ise şu an ülkemiz için daha yeni bir konu. Emisyon ticaret mekanizmalarına katılım. Bu emisyonu fazla olan işletmelerin birbirine sertifika tahsisatı gibi diyebiliriz. Yine Mert Bey ve Erbil Hanım'ın bahsettiği konulara da çok kısa değineceğim. Farklı görsellerle. Bu bahsettiğimiz 8 unsurda ülkemizde en fazla karşımıza çıkanları da şöyle bir dikkat edecek olursak daha yeni 1 Ocak 2024'te Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları koşulları yayınlandı. Burada amaç işte ekonomi, sosyal ve çevre alanındaki performansları ölçüp şeffaf bir şekilde halka deklare etmek. Burada belli kıstaslar var. 250 personel ve üzeri, 500 milyon lira aktif geliri olan, 1 milyar liralık yıllık net hasılatı olan işletmelerden bu rapor istenecek. Yavaş yavaş bakın bize de oluşmaya başlıyor o faaliyet raporları, eylem planlarında. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksini zaten deminki slaytımda bahsetmiştim. CDP, Karbon Saydamlık Projesi, bu uluslararası
Menşei yine eski yıllara dayanan 2000'li yılların başından beri kurulmuş bir gönüllü aslında bir STK örgütü. Burada da belli bir aynı Borsa İstanbul'daki gibi buraya bir rapor sunup sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirtip burada da bir işte B-A gibi bir skor elde edip yine uluslararası fonlara da erişim sağlayıp buradaki kararlılığınızı da deklare ediyorsunuz, açıklıyorsunuz. Platformlarda şirketiniz değerlenmiş oluyor. Son olarak ise yurt dışı, yurt içi olarak adlandırdık ama şu an yurt içinde bir tedarik zinciri oluşmadı. Türkiye'de yaklaşık 5 ile 10 yıl arasında bu talep görüyoruz, bu talebin olduğunu. İhracat yapan şirketlerden ötürü bu sertifikaya ulaşmak isteyen firmalar var. Yaklaşık bu 5-10 sene arasında da 400 milyon liralık bir sertifika satın alındığını görüyoruz. Bu da yine piyasayı hareketlendiren nedenlerden biri. Bu arkadaşların bahsettiği raporlamalarda çokça karşımıza çıkan şu, veriler şu şekilde toplanmaya çalışılıyor. GHG protokolle işte 97 yılından beri oluşturulmuş bir protokol ve burada hesaplama metodolojileri yer alıyor. Aynı şekilde Uluslararası Standartlar Teşkilatı ISO 14064 2006 yılında ilk defa devreye alınmış ve sonuncusuyla birlikte şu an kendini durmadan revize ediyor. Bu da bir kıstas ama zorunluluğu yok şu an. TKDM 16 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Birliği resmi gazetesinde de yayınlandı. Burada kaçak riskini azaltan bir sınır mekanizması, karbon yönetimi diyebiliriz. Ve MRV bunlardan daha önce 2007 yılında Birleşmiş Milletler'in ortaya attığı bir konuyla geldi ve Türkiye'de de bunu raporlayan bakanlık, bunun datasını tuttuğu alanlarda bulunmakta. MRV sistemi şu an ölçülüyor. Bunların kıstasını yapmadan önce SKDM'de de şunu söylemek istiyorum. Şu an sınırlar şurada görmüş olduğunuz siyah çizgiyle belirlenecek. Veri toplansın ki bu siyah sınır belli olsun. Şu an alüminyumdan ne istenecek veya başka gübreden ne istenecek bunun datası toplanıyor. Burada A şirketi, B şirketi, iki tekstil şirketi olsun. A şirketi gördüğünüz üzere siyah çizginin altında yani verimli, karbon emisyonu düşük bir şirket, bir fabrika. B ise yukarıda, sınırın yukarısında. Burada B'den A'ya bir tahsisat eşleşmesi olacak. A şirketi buradan bir gelir elde edeceğini görüyorsunuz. Tahsisatını satacak, B şirket de bunu alacak ve burada bir fon oluşmuş olacak. Yeşil ve adil dönüşüm finansmanı oluşur diye de direktiflerde bahsediliyor. Aşamalı olarak 2034 yılında da sonlanacak. Ondan sonra A şirketi ne kadar emisyon yapmış, B şirketi ne kadar emisyon yapmış bunu Erbil Hanım'ın gösterdiği formül slaytında da göreceğiniz üzere sonlanacak. Burada çok kısa öncelikli şirketlere de, sektörlere değinelim. Elektrik, gübre, demir çelik, çimento, alüminyum ve hidrojen. Burada hidrojen yeni katıldı. Normalde 5 sektördü. Hidrojenle birlikte plastiği çok gündeme aldılar. Plastiğin emisyon oranı %3'tü, hidrojenin %2 idi. Muhtemelen hidrojen gelişmekte olduğu için zaten sektörde başında hazır gelişiyorken yeşil hidrojen şeklinde gelişsin. Çünkü hidrojenin de biliyorsunuz fosil yakıtlı kaynakları var. O yüzden hidrojeni plastik yerine seçtiklerini düşünüyoruz. Plastik biraz petrol temelli de olduğu için bu şekilde sektörler artacaktır. Burada yine benzer sunum çimento, demir çelik ve alüminyumda Avrupa'da öncü olduğumuzu gösteriyoruz. Ne kadar gönüllü piyasada kapsamında doğrudan Avrupa Birliği'nden etkilenmesek de dolaylı olarak ilk etkilenecek ülkelerden biriyiz. Birincisi Rusya, ikincisi Türkiye. En fazla Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ülke olarak görüyorsunuz. Burada da az önce bahsetmiş olduğumuz MRV, sınırda karbon mekanizması, ISO 14064 ve GHG protokolünün kapsam ve kategori bazında karşılaştırması yer alıyor. Çünkü sıkça şu yine sahada soruluyor. MRV'de ben neyi hesaplıyorum? SKDM'de ne? ISO ve GHG bana nerede hesaplama yeteneği sunuyor şeklinde. Burada bir hepsini karıştırıp bir tablo oluşturmaya çalıştık. Kapsam ve kategoriler ve bunun alt kategori bilgileri de yer alıyor. Burada görüyorsunuz sınırda karbon mekanizması da her şeyi sonuçta şu an için istemiyor. Peyderpey muhtemelen isteyecek. Gökberk Bey sorunuzu bu şekilde cevaplamış olayım. Bizim açımızdan sahadan görünen yüz bu şekilde. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Şimdi tekrar Mert Bey'e dönmek istiyorum. Mert Bey şimdi Mehmet Bey aslında yavaşça girmiş oldu. Belli sektörler o kadar hızlı bir şekilde dönüşemedikleri için karbon emisyonlarını daha az emisyon salımı yapan şirketlerle ticaretini yaparak düşürmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili çeşitli düzenlemeler var. Bir tanesi yeşil enerji sertifikaları ya da karbon kredileri, burada örnek verebileceğimiz şeyler. Bu konu hakkında bilgilerinizi almadan önce ama bir de sorumuz var. Erdem Polat Bey sormuş. Merhabalar, 2027 itibariyle tüm sektörlerin SKDM kapsamına dahil olacağını söylediniz. Bu kesin bilgi midir, kaynağı nedir? Teşekkürler diye. O tarafı da bir aydınlatabilirsek ondan sonra
yeşil enerji sertifikaları ve karbon kredileri hakkında görüşlerinizi almak isterim. Ben yanıtlayabilir miyim Mert Bey? Buyurun. İzin verir Buyurun. misiniz? Estağfurullah, buyurun. Regülasyonun madde numarasını hatırlamıyorum ama çok net olarak açıkladıkları bir şey var. Şimdi 2 yılda bir gözden geçirmeler olacak ve 2026'da aslında gözden geçirme başlayacak. Burada emisyon ticaret sisteminde olan sektörler aslında hedef. Çünkü çok net bir ifade var. Biz verileri topladıktan sonra diyor, emisyon ticaret sisteminde olup da SKDM'de olmayan diğer sektörleri de değerlendireceğiz. Bizim geçen hafta Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bir uzmanımızın katılımıyla toplantı oldu ve onun söylediği ilk sektörlerden bir tanesi, çok net olarak söyleyeyim, kimyasallar üzerine. Ama diğer sektörler net değil. Ya bunu öncelikle şey yapalım, hani değerlendirilecekler, potansiyelleri var ama emisyon ticaret sistemindekileri aslında biraz göz önüne alırsak daha iyi olur. Onlar da nedir mesela şu anda kapsama girmeyenler? Seramik, kağıt gibi, cam gibi enerji yoğunları ilk etapta düşünürsek ileriye dönük hesap yapabiliriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Mert Bey, sınırdaki yeşil enerji sertifikaları ve karbon vergileriyle ilgili sözü size veriyorum. Buyurun. Şimdi yeşil enerji sertifikalarında değinecek olursak aslında belli bir kaynaktan üretilen elektriğin üretildiğini ve bunun belli bir noktada tüketildiğini belgeleyen sertifikalar, yeşil enerji sertifikaları. Bununla ilgili sektörde çok soruyla karşılaşıyoruz. Özellikle şimdi az önce Mehmet Bey de bahsetti. Karbon kaçağı riski en yüksek öncelikli sektörlerin başında %25 ile elektrik geliyor. Bu elektrik tüketiminden kaynaklı sebebiyet verilen emisyon miktarlarıyla alakalı tabii ki bunları yeşil enerji sertifikalarıyla gidermemiz mümkün. Tabii bunu özellikle endüstri işletmelerde bulunanlar bazen anlamlandıramıyor, biliyorlar ki çok haklılar. Yani enterkonnekte sistemden bir elektrik tüketimi yapıyorsunuz ve siz bunu bir yenilenebilir enerji santraliyle bir şekilde irtibatlandırdıktan sonra, ilişkilendirdikten sonra, bunu da sertifikalandırdıktan sonra bir anda yeşil enerji mi tüketmeye başlıyorsunuz? Tabii ki realde böyle bir şey olması mümkün değil. Ancak sistem şöyle işliyor. Sizin mevcut elektrik tüketiminiz, bunu geçmiş dönem içinde yapabilirsiniz, gelecek dönemdeki hedefleriniz için de yapabilirsiniz. O tüketimleriniz herhangi bir ve bu platforma veya işte akredite olmuş herhangi bir yenilenebilir enerji santraliyle ilişkilendirilmiş oluyor ve orada üretilen ürünlerin bir kısmı, tamamı ve belli bir oranı sizin tüketiminizle eşleştiriliyor ve bunun sertifikası sizin adınıza düzenleniyor ve siz sanki o yenilenebilir enerji santralinin enerjisini kendi işletmenizde tüketiyormuşçasına belgelendirilmiş oluyorsunuz. Bunun bu anlamda direkt faydasını görmesek de dolaylı anlamda birçok faydası var. Böylelikle aslında bir anlamda bu sektörü de beslemiş ve büyütmüş oluyoruz. Bu yenilenebilir enerji santrallerinin artmasına vesile oluyoruz. Bu santrallerin çeşitlenmesine vesile oluyoruz. Ve aslında bu sertifikaları almaya başlayan işletmelerin bir süre sonra kendi çatılarına da yenilenebilir enerji santrali, özellikle GES yatırımları yaptığını veya bir arazi alıp kiralayıp buraya GES yatırımları yaptığını veya işte rüzgar enerjisi yatırımları yaptığını da gözlemleyebiliyoruz. Karbon azaltım stratejileri sadece yeşil enerji sertifikalarıyla sınırlı değil. Hatta biz onu bu stratejilerin en sonuna bile yazabiliriz. Çünkü yeşil enerji sertifikası almaya gelene kadar yapmamız gereken birçok adım var. Az önce birçoğundan bahsettik ama yine şöyle bir toparlamak gerekirse ilk etapta enerji verimliliğine, enerji izleme sistemlerine, enerji yönetim sistemlerine kesinlikle önem verilmesine ve bu anlamda farkındalıkların arttırılmasına biz özellikle önem veriyoruz. Bir örnek mesela halen kompansasyon sistemlerinde problemler olduğunu örneğin görebiliyoruz işletmelerde. Nedir kompansasyon sistemi? Aslında sizin tükettiğiniz, parasını verdiğiniz ama faydalı bir işe çeviremediğiniz enerji. Bunu izleyip, ölçüp, takip edip giderilmesi bile neticede enerji talebini azaltacak olan detaylardan bir tanesi. Devamında kendi yenilenebilir enerji santrallerimize yatırım yapmak, kendi karbonsuz ulaşım stratejilerimizi özellikle Ar-Ge ve Genel Müdürlük, Genel Merkez binalarımızın yeşil bina projelerine revize edilmesi, atık yönetimlerinin ve geri dönüşümlerin buna göre revize edilmesi en önemli stratejilerin başında geliyor. Tabii bazı işletmelerde mutlak alan dediğimiz işte orman ve doğal alan koruma projeleri de
yine hayata geçirilebilecek stratejilerden bir tanesi. Sürdürülebilirlik tedarik zinciri ve yine altını çizmek istediğimiz çalışanların farkındalıkları da bu anlamda son derece önem arz ediyor. Türkiye'de tabii bu iş nasıl gelişti? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle yenilenebilir enerji santrallerinin artmasıyla birlikte tabii bir yenilenebilir enerji destekleme mekanizmamız var bildiğiniz gibi YEKDEM. Şu anda devamlı aslında bakarsanız bir garantili alım fiyatı sunuyor. Bu da tabii ki yenilenebilir enerji santrali yatırımı yapacak olan yatırımcıların son derece desteklenmesini istediği bir konu. Bunun dışında sadece bununla alakalı değil, birçok düzenleyici teşvik politikaları da var ve tabii ki az önce de bahsettiğimiz işte Paris İklim Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi anlaşmalar gereği kendimize verdiğimiz bir takım hedefler de var. Aşağıdaki grafikte görüyorsunuz bu şu anda ülkemizde en çok kullanılan yeşil enerji sertifikalarından AYREK'in oluşturulan kredi miktarlarını ve sertifikaya dönüştürülen kredi miktarlarını gösteriyor. Oluşturulandan kasıt halihazırda üretilmiş, sisteme kaydedilmiş ve belgelendirmeye hazır ürünler demek. En son bakın 2022 yılında yaklaşık 16 milyon adet sertifika yani ürün üretilmiş ve bunun yaklaşık 8 milyon adeti sertifikalandırılmış. Milyon kilowatt saat anlamına geliyor. 1000 kilowatt saat anlamına geliyor. 2023 yılında da 22 milyon adet ürün yine üretilmiş ve yaklaşık 11 milyon adedi de sertifikalandırılmış. Çok ciddi bir oran, artış oranları da hatırı sayılır nitelikte ve bundan sonraki yıllarda da bu oranların artarak devam etmesini bekliyoruz ülkemizde ve dünyada da özellikle. AYREK'ten bahsetmiştik az önce 2015 yılında aslında ilk kullanılmaya başlandı. Bir de bizim kendi yeşil enerji sertifika sistemimiz var. Bu da YEKG olarak geçiyor. O da 2021 yılından itibaren şu anda ülkemizde kullanılmaya başlandı. AYREK'le birebir aynı mantıkta işliyor YEKG'de. Sadece tek farkı uluslararası akreditasyonu yok. Bu konuyla ilgili çalışmalarında olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi işletmeler şu anda sıklıkla AYREK ve YEKG sertifikalarını tercih ediyorlar. Tabii bu sertifikaların biliyorsunuz bu karbon emisyonlarının giderimleri konusunda 6 kategori mevcut. Şu anda bahsettiğimiz yeşil enerji sertifikaları sadece kapsam 1 ve kapsam 2 yani Scope 1, Scope 2 olarak gördüğünüz kapsamların giderilmesi için kullanılsalar da yine hatırı sayılır etkiler yaptığını da söylemek mümkün. Son olarak karbon kredisi ve karbon vergisi piyasalarından bahsetmek istiyorum. Burada da adından da anlaşılacağı gibi karbon kredileri sera gazı emisyonlarını azaltmak ve önlemek için yapılan projelerden kaynaklanan bir ticareti ifade ediyor. Karbon vergisi ise sera gazı emisyonlarına dayalı doğrudan uygulanan bir vergi sistemi. İkisinin de karbon azaltımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanıldığı aşikar. Özellikle karbon kredi piyasaları emisyon azaltım projelerini finanse etmede ve esneklik sağlamada, karbon vergisi piyasaları da doğrudan emisyonları azaltmaya yönelik çözümler üreteceğe benziyor. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet, aslında düzenlemeler kısmına gelmişken hiç hız kesmeden ben Erbil Hanım'la dönmek istiyorum tekrardan. Kamudaki son gelişmeleri de sizden de dinlemiş olalım. Elbette Buyurun. hemen sunumu açarsam. Evet. SKDM'den çokça bahsettik. Neden ulusal MRV'yi buraya aldığımı aslında bağlantısını anlatmaya çalışacağım. Ulusal MRV dediğimiz sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve izlenmesine yönelik bir mevzuatımız var bizim. Ve 2015'ten bu yana da MRV'ye uygun olarak aslında çalışan bir sistem. Bunun içerisinde elektrik üretimi, çimento, demir, çelik, alüminyum, rafineri, seramik, kireç, kağıt, gübre, tuğla, kimya ve cam gibi aslında sektörler var. Ve burada da tesisler aslında kategorilere ayrılmış durumda. Yıllık olarak 50 bine kadar olanlar A tesisleri. Bunların sayısı çok fazla ama emisyon açısından baktığımızda sadece %2'lik kısma karşılık geliyor. 50 bin ile 500 bin arasındaki olanlarda %8'e karşılık geliyor. Ama enerji yoğun dediğimiz 500'den büyük yani yılda 500 bin ton karbondioksit eşdeğerinden fazla olanların sayısı küçük olsa da karbon oranı anlamında baktığımızda MRV sistemindeki tesisler özelinde %90'a karşılık geliyor. Biraz önce Mehmet Bey Türkiye'nin emisyon değerlerine değin 564 milyon ton karbondioksit 2021 2 yılda bir açıklanır zaten bunlar ve bunun 295 milyon tonu MRV sisteminde ama burada
şunu unutmamak gerekir ki bunun içerisinde enerji de var. Sanayi tarafı 150'lerde falan gibi 150 gibi düşünebiliriz. Peki hangi sektörler en fazla? Tabii elektrik %48, çimento %25 ve PİK Demir de %11 ile sektörel dağılımı oluşturan sektörler. Biraz önce Mehmet Bey'in gösterdiği bir görsel vardı. Emisyon sınır değerini belirleyen. Şimdi onu emisyon ticaret sistemine alalım. O biraz daha SKDM özelindeydi. Burada emisyon ticaret sistemi üzerinden düşünelim. Ülkelerin belirlediği bir takım hani emisyon sınırları olacak. Burada da mesela politika olmadan ya da ne diyebiliriz ticaret sistemi olmadan her iki tesis de 100'er birimlik mesela 100'er tonluk emisyon salsın diye düşünelim. Politika başlangıcı itibariyle bunu eğer biz 60'ı indirirsek bu durumda 80 A tesisi 80 saldığı durumda 20'lik bir emisyonu offsetlemesi gerekir. Öyle diyelim ya da buna karşılık gelen sertifika alması gerekecek. 40 ton olarak emisyon alan tarafsa 20'lik bir kazancı var aslında. Dolayısıyla da bunun ticareti gibi düşünebilirsiniz. Peki bunu bakanlığımız nasıl başkanlık yapacak aslında bu süreci? Sera gazı emisyonun izniyle başlayacak aslında bizim ulusal emisyon ticaret sistemimiz. Ücretsiz tahsisatlar resmi gazetede açıklanacak. O ücretsiz tahsisat kısmı da düştükten sonra aslında piyasaya girişimiz söz konusu olacak. Birinci piyasada ihale yöntemiyle biz tahsisat satışından işlem yapabiliriz ya da ikinci piyasada alım satım işlemleri firmalar arasında yapılabilir. Ve sonrasında da bir önceki yıla ait tahsisat teslimi iklim değişikliği başkanlığımıza yapılacak. Burada da gelir sadece bu tahsisat üzerinden olduğu için hani bunun bir kısmının yeşil dönüşüm için kullanılacağı iklim kanunu tasarısında da var. Evet, bir iklim kanunu tasarısı gündemde, yakın dönemde de bekleniyor. Aslında emisyon ticaret sistemimizin sınırları burada belirlenmiş durumda bu taslakta. Karbon Piyasası Kurulu olacak. Karar almada koordinasyon ve istişareyi yürütecek. Bir pilot dönem söz konusu olacak. İlk bu pilot dönem süresinde 2 yıllık bir pilot dönem cezalarda indirim söz konusu ve büyük tesislerle başlangıç. Büyük tesislerden kastı da biraz önce ilişkilendirdiğimiz C tesisleri. Yani aslında süreç ya da pilot süreç bu C tesisleriyle başlayacak. Ulusal tahsisat planını söylemiştim resmi gazetede ama şeffaf ve politika öngörülebilirliği üzerinden değerlendirecek. Nasıl belirleyecekler? Yine mevcut MRV üzerinden gidersek şu anda bu sektörlere ait veriler var ellerinde bakanlığın. Bunun üzerinden aslında yani tarihsel emisyon değerleri üzerinden bir tahsisat sınırı belirleyecekler. Hani ilk aşamada nasıl belirlenecek derseniz tarihsel değerler üzerinden gidecek. Sermaye piyasası aracı olarak tahsisatlar sağlanacak. Piyasa katılımcıları yükümlü tesislerle başlayacak ve kurul kararıyla kapsam genişleyebilecek. Esneklik uygulamaları söz konusu. Denkleştirme var ve kurul kararıyla da ilave tedbirler alınabilecek. Burayı anlattım. Bir tek şunu söyleyebilirim esneklikle ilgili olarak. Mesela burada bir gelecek yıla ait bir ödünç alma yapabileceksiniz. Onun dışında denkleştirmeye izin verecek ve diğer o 75 olarak örnek olarak konulan kısımda tahsisat hani size verilen tahsisat üzerinden yapılacak. Burada istikrar mekanizmaları da gündeme gelecek. Bunu da rezervde tutulan tahsisatlar üzerinden yapacaklar. Ben de hani şimdilik hani ulusal TSS sistemimizle ilgili bunu söyleyeyim. Üçüncü bölümde de tekrar buluşmak üzere diyeyim. Çok teşekkürler. Şimdi YouTube'dan bir soru geldi bu arada. Mert Bey yine size gelmiş. Şeyi soruyorlar. Kredi ve sertifika arasında ne fark var diye soruyorlar kısaca özetlemem gerekirse. Şöyle ifade edeyim. Örnek veriyorum yıllık elektrik tüketiminiz 2 milyon kilowatt saat. Bu 2000 adet ürüne tekabül ediyor. Bu ürünlerin de bir birim fiyatı var. Bu birim fiyat üzerinden 2000 adet ürünü satın aldığınızda yıllık elektrik tüketiminizden kaynaklı emisyonu sıfırlamış oluyorsunuz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Şimdi son turda çok kısa kurumlar neler yapıyor ondan bahsedeceğiz. Erbil Hanım size verelim sözü. İstanbul Sanayi Odası olarak siz nasıl bir strateji izliyorsunuz bu aşamada?
SKDM hani tarih yakınlaştıkça daha çok gündeme gelen bir konu olduğu için ilk etapta biraz üyeleri SKDM özelinde bilgilendirmeyi önceliklendirdik. Ticaret Bakanlığı bildiğiniz gibi çok etkin çalışmalar yürütüyor. Ben de birçok hani sunumda onu değinmeye çalıştım. Yeşil Mutabakat diye bir web sitesi var ve bütün güncel bilgileri orada bulabiliyorsunuz. Bizim aslında 2 tane rehberimiz var. Bu biraz önce değindiğim Excel formatının doldurulmasına yönelik ve sektör özelinde. Biri demir çelik için, biri de alüminyum için. Bunları hazırlarken yani sadece hani bir danışman üzerinden gitmedik bu raporları hazırlarken. Tesis ziyaretleri yaptık. Bu tesis ziyaretlerimize Ticaret Bakanlığımızın uzmanları da katıldı. Dışında eğitimler organize ettik ve rehberlerimizi de bizim projeler kısmından public olarak hani bulabilirsiniz. Eğitimlerimiz bu proje sonrasında da devam etti. Biz şu anda çok yoğun bir şekilde hani SKDM eğitimleri veriyoruz. Yine genel bilgilendirmeler yapıyoruz ama karbon özelinde de hani kurumsal karbon ayak izi hesaplama eğitimlerimiz de eş zamanlı olarak yürüyor 14.064 özelinde. Diğer sektörlerimiz de hani bundan faydalansın diye bir iklim değişikliği adaptasyon projesi yürütüyoruz. İPA projesi. TÜBİTAK'la birlikte çalışıyoruz. Burası da çok yoğun bir şekilde geçiyor. Hani karbon özelinde şimdilik söyleyeceğim bunlar Gökberk Bey. Çok teşekkürler. Şimdi GreenX ile devam edelim. Mehmet Bey, ATP GreenX tarafında tabii bu işin ticaretinin yapılmasını sağlamak amacıyla bir platform geliştirdiniz. Sizden de bu konu hakkında bilgi almak isteriz. Teşekkür ederim Gökberk Bey. ATP GreenX olarak geliştirdiğimiz üründe şu an için yeşil enerji sertifikaları, karbon sertifikaları gibi ürünlerin ticaretini yapabilmektesiniz. Aynı zamanda karbon hesaplama yapabilmektesiniz. Biz sadece bu pazarı konuşurken dünyanın ve Türkiye'deki pazar payını da konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle söyleyelim. Evet, yenilenebilir enerji yatırımları yapılacak, enerji verimliliği yapılacak. Bunlar hakeza olması gereken temel şeylerdir. Bu sertifikasyon nereye gideceğini konuşacak olursak, şimdi fiziki olarak yapıları düşündüğümüz zaman elektrik tüketen bir yer, işte kapsam 2'ye giriyor dedik vesaire. Burada kapsam 2 emisyonu azaltmak için işte çatısına GES yapma veya arazisine GES yapma gibi düşündüğünüz takdirde herkes yatırım yapamayacaktır veya öncelikli olarak işte makine alımı olabilir. Yenilenebilir enerji sertifikası, yenilenebilir enerji kaynaklarına, tesislerine yatırım yapmak yerine. O yüzden sertifikaya yatırım yapma ihtimali olacaktır. Şimdi herkes çatısına veya herkes arazisine GES yapacak konumda olamayabilir. Kapasiteler bitebilir. O yüzden bu sertifika olayı da burada önem kazanıyor. Dünyada 111 milyar dolarlık bir pazar var. Şimdi geldi. 111 milyar dolar. 2030'da 111 milyar dolara ulaşacak bir sertifika pazarı öngörüyorlar. Ve burada biz aynı minvalli çalışmamızı yaptığımız zaman Türkiye'de de bunun 120 milyon dolar olacağını düşünüyoruz. Ve şöyle söyleyelim, Türkiye hakikaten her şeyde %1 alır. Yani 111 milyar doların %1'i 1,1 milyar dolar yapar. Yine biz aslında güvenli bölgede kalıp 120 milyon dolar gibi yine kurulu güçleri vesaireleri düşündüğümüz zaman böyle bir kapasite ortaya koyduk. Şimdi böyle bir pazar bulunuyor ve bu pazarda da ATP Greenix'te 3 tane hedefi burada ATP Greenix'te karşılayabilirsiniz. Birincisi karbon ayak izinizi hesaplayabilirsiniz. İkincisini yeşil enerji sertifikaların ticaretini yapabilirsiniz. Üçüncüsü karbon dengelemenizi burada yapabilirsiniz. Burada jargonlarda da dikkat etmek gerekiyor. Karbon dengeleme, karbon nötrleme, karbon sıfırlama gibi kelimeler biraz farklılık gösterebiliyor. Biz buraya emisyon ticaret sistemini de konumlandırdık. İkincil piyasalar, birincil piyasalar şeklinde oluşacak. ATP Greenix'te emisyon ticaret sisteminde yakın tarihte göreceksiniz. Şu anda biliyorsunuz Türkiye zaten buna hazırlanıyor. Bu şekilde çalışmalarımız yer alıyor. Ayrıca platformumuzun özelliklerinden bahsedecek olursak ATP şirketi yazılım şirketi olarak aracı kurumlarla da Ata Holding yapısı altında aracı kurumlarla vesaire çok yönlü borsa tarafında ürünleri olan bir şirket. ATP Greenix ise bu Borsa İstanbul tarafı, EPH'teki eşleştirme tarafı çok kuvvetli bir eşleştirme servisiyle çalışıyor. Ve blockchain teknolojisi akıllı kontratla müşterilerine ulaşıyor. Burada da hani güvenilir bir sertifika teslimat ve tahsilat işi oluşuyor. Bunun yanı
tahsilat oluşuyor. Bunun yanı sıra dijital cüzdanla da takas saklama yapabiliyorsunuz. Yani bir satıcı bu ürünü almak istediği zaman biliyor ki alıcıdaki zaten parası takas sisteminde bloke edilmiş halde. O yüzden şeffaf ve güvenli ticaret oluyor aslında. Ve bulut tabanlı mimarimiz yer alıyor. Buradaki konulardan biri de şu. Evet, geleneksel satışta yüz yüze gelmek vardır, teklif toplamak vardır vesaire. Bu süreçler biraz aslında satın almacıyı da biraz yorar veya pazarlık usulünü de biraz yorar. Biz bu işin borsasını kurarak alıcıların satıcı karşısında karşı teklif oluşturmasını da aynı yine en başta bahsettiğim gibi borsadaki mantıkla karşı teklif oluşturabilip bir pazarlığa da gidebilir. Veya daha hacimli alımlarda ona göre diğer fiyatları da kontrol edebilir. Böyle bir data elde edeceğiz. Böyle bir eşleştirme sunacağız ve bunun sonucunda da istikrarlı fiyatlarla da kullanıcılarımıza Türkiye'deki bir sertifika endeksi de oluşturmuş olacağımızı düşünüyoruz. Ve bu platformu kullanan bir şirket karbon ayak izini hesaplayarak yerel ve uluslararası standartlara kolayca uyum sağlayabilir. Biz çünkü burada uçtan uca bir sürdürülebilir alanda bir dijitalleşme sunmak istiyoruz. Burada global ihracat pazarında yine rekabetçi maliyetlerle, fiyat optimizasyonu ve fiyat istikrarıyla rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyoruz. Mevzuatsal zorunlulukları tek bir platformdan, tek bir aslında araçtan onlara bir çözüm önerisi olarak sunmak istiyoruz. Türkiye ve global piyasalardaki sertifika ve fiyat hacim verisine de ulaştırmak istiyoruz. Demin dediğim gibi bir data oluşacak ve bu datada da teklif vermek isteyenler veya kendi rapor, kendi bütçelerini oluşturacak firmalara da aslında yön göstermek istiyoruz. Blockchain teknolojisiyle borsa altyapısına uygun tek platform olarak da tüm gerekli sertifikaları da bu sertifikalar Türkiye'de yeni sertifikalar geldikçe platformumuzda bu arada yer alacak. Burada da görebilirler. Ve son olarak ATP GreenX 6-7 Mayıs'ta İstanbul İTÜ'de gerçekleşecek İstanbul Karbon Zirvesi'nde, 9-10 Mayıs'ta da İzmir Swiss Otel'de gerçekleşecek. Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. Carbon Forward etkinliğinde sponsor ve katılımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gökberk Bey, Edidere'de sizin nazarınızda teşekkür ederim. Bizi bir araya getirdi bu Çok güzel webinar teşekkürler yaptığı için. Teşekkür Mehmet ederim. Bey. Çok teşekkürler. Ayrıca bir de Yeşil Enerji Zirvemiz geliyor. O da yılın ikinci yarısında Evet, gerçekleşecek. Onun da biz ilk duyurusunu böylelikle yapmış olalım. Bu etkinliklerde de başarılar diliyoruz. Son teşekkür olarak Mert ederiz. Bey, sözü size vermek istiyorum. SEPAŞ akıllı çözümler tabii yine elektrik sektörünün içinde olan bir şirket ve sizin stratejinizde bu alanda kilit rol oynayacaktır. Siz hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Son olarak onu da dinleyelim. Soru varsa bu esnada alabiliriz. Ondan sonra eğer yoksa kapatıyor olacağız programı. Şimdi teşekkür ederim tekrar. Karbon sertifikalarından zaten sunumumuz içerisinde detaylıca bahsetmiştik. Gördüğünüz I-REC, Gold Standard, VCS ve YEKGE karbon sertifikalarının satışını gerçekleştiriyoruz SEPAŞ akıllı çözümleri olarak. Tabii bu karbon sertifikası veya işte sürdürülebilirlik konusunu e, zincirin bir halkası olarak gördüğümüz için aslında biz komple zinciri bir hizmet alanı olarak belirledik. Bunda birbirinin ayrılmaz parçaları olduğu için ekranda gördüğünüz konularda bu konularda hizmet sağlamaya özen gösteriyoruz. Özellikle enerji yönetim hizmetleri tarafında trafo ve pano revizyonları yapıyoruz. Yani işletmeler trafo yatırımı yapmak istedikleri zaman veya bunlarda bir takım e, revizyonlar yapmak istedikleri zaman komple anahtar teslim çözümler sunabiliyoruz. Enerji izleme tarafında istedikleri herhangi bir lokasyonun, bölgenin, bir üretim noktasının uzaktan enerji izlemesini ve bunun takibini yapabiliyoruz. Enerji verimliliği tarafında enerji etütleri gerçekleştirip gereken noktalara enerji yöneticisi atamaları gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında enerji verimliliği sertifikasyon danışmanlığı kapsamında ISO 50001 enerji yönetim sistemi süreç danışmanlığı hizmetimiz var. Güneş enerji sistemleri anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Çatı güneş enerji sistemleri veya arazi güneş enerji sistemleri tarafında anahtar teslim çözümler sunabiliyoruz. Bunun yanında dengeden sorumlu grup DSG dediğimiz yani üretim santrallerinin e, dengesizlik havuzlarını yönetebiliyoruz ki dengesizlikten kaynaklanan dezavantajları minimize etmek adına. Orada büyük bir havuzumuz var. Bu havuzu yönetiyoruz. Son olarak da elektrikli araç şarj istasyonlarından bahsedebiliriz. İstenilen lokasyonlara
elektrikli araç şarj istasyonları kuruyoruz. Kendi belirlediğimiz noktalara da şu anda bunların kurulumlarına başladık. Halka açık vaziyette bu istasyonların da kullanıma açacağız en kısa sürede. Ben de çok teşekkürler sunuyorum sizin nazarınızda Edider'e, Gökberk Bey. Özellikle Erbil Hanım ve Mehmet Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok keyif aldım. Umarım izleyenler de aynı şekilde keyif alıp faydalanmışlardır. Tekrardan çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir oturum oldu. Ta en başından başladık konunun. İleride ne olacak, nasıl bir strateji geliştirmeliyiz noktasına kadar getirmiş olduk. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. Bana herhangi bir soru gelmediği için burada müsaadenizi istiyorum. Erbil Hanım, Mehmet Bey, Mert Bey, değerli katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başka bir etkinlikte yine birlikte olmak dileğiyle diyor. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür Hoşça ederiz. kalın. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Teşekkürler, hoşça kalın.